Dünya savaş tarihinin en geniş kapsamlı deniz ve kara çıkarması. Askeri hamlelerin, stratejilerin ve savaş taktiklerinin çarpışması. Sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda insan ruhunun direncini ve kararlılığını test eden bir sınav. Dünyanın en büyük savaş filosuna karşı ölümle dans eden bir ordu. Savaşın akışını değiştiren ve bir milletin direnişini simgeleyen bir lider. Tarihin en zorlu meydan okumasına, kahramanlıkların ve fedakarlıkların buluştuğu bu efsanevi savaşa, Çanakkale'ye gidiyoruz. Bu belgesel, sadece Türk milletinin kahramanlarına değil, Çanakkale'de savaşan tüm askerlerin anısına adanmıştır. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi, Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen unsur olmuştu. Büyük Avrupa devletleri arasında sömürgecilik ve dünya üzerindeki etkilerini genişletme yarışının olduğu bu dönemde, uluslararası gerginliklerin artmasına sebep oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı İmparatorluğu büyük imparatorlukların ve yeniliklerin dünyasında yavaş yavaş zayıflamaya başlamıştı. Britanya'nın önde gelen isimlerinden Winston Churchill, Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik önemini ve zayıflığını fark etti. Churchill'in planlarının merkezinde, Osmanlı'nın zayıf noktalarından faydalanarak Orta Doğu'daki stratejik bölgeleri kontrol altına almak vardı. Bu zayıflık, Osmanlı Devleti'ni güçlü müttefikler arayışına itti. Almanya'nın iki savaş gemisi, Goeben ve Breslau, İngiliz donanmasından kaçarak Çanakkale Boğazı'na sığındı. 29 Ekim 1914'te Alman Amiral Zuşan komutasındaki bu gemiler ve Osmanlı donanması Karadeniz'de Odessa, Sivastopol, Novorossiysk kıyılarını bombalayacak, iki Rus gemisi ve bir Fransız vapurunu batıracaklardı. Böylelikle Osmanlı Devleti resmen savaşa dahil olmuştu. Saldırıdan 20 dakika önce. Tarihler 3 Kasım 1914'ü gösterdiğinde, Boğaz'ın önlerine gelen 18 gemilik birleşik bir filo, Çanakkale Boğazı'nın giriş tahkimatlarını bombardımana tutuyordu. Bu bombardıman sırasında Seddülbahir Kalesi'ndeki cephaneliğe isabet eden bir merminin yarattığı infilak sonucu, 5 subay 81 er olmak üzere 86 şehit verildi. Bu şehitler, Çanakkale cephesinin ilk şehitleri oldu. İtilaf devletlerinin deniz hücumlarının başlaması nedeniyle, Türk ordusu tarafından Çanakkale Boğazı'na 16 mayınlık 6. mayın hattı döküldü. Bundan önceki 5 mayın hattı, İtilaf devletlerinin saldırı planlarına karşı önceden döşenmişti. Dünyadaki bütün denizlere hakim olmaya çalışan İngilizler, boğazları ele geçirmek için kara harekatına gerek kalmadan donanmanın yeterli olacağını düşünüyorlardı. Türklerin askeri gücünü ciddiye almayan İngiliz Donanma Bakanı Churchill'e bu düşüncesi aylar sonra çok pahalıya patlayacaktı. Her iki tarafta tarihin unutamayacağı bir ölüm kalım savaşına girişeceklerdi. İtilaf devletlerinin deniz harekatına başlamadan önce Osmanlı hükümeti böyle bir saldırının olacağı yönünde bilgi edinmiş ve ordu hazırlıklarına hız vermişti. Türk ordusu hazırlıklarını tamamlamış.
Ama ordunun içinde gergin bir bekleyiş hakimdi. Deniz Savaşı'nın başladığı gün. 19 Şubat 1915 günü İtilaf Devletleri'nin Amiral Card'ın komutasındaki çok sayıda muharebe gemisi tarafından Çanakkale boğazları tam 7 saat boyunca bombardımana tutulmuştu. Osmanlı ordusu ise buna sadece 38 mermiyle cevap verebilmişti. Ancak uzak mesafeden yapılan bombardımanla düşman donanması istediği başarıyı sağlayamadı. Amiral Card'ın 19 Şubat Deniz Muharebesi'nde uzak mesafelerden yapılan bombardımanlarla giriş tabyalarının tahrip edilmediği kanısına varmıştı. 25 Şubat Deniz Harekatı'na Queen Elizabeth ve Irresistible gibi en güçlü gemilerle katılarak tabyalara bu sefer yakın mesafeden ateş açılmıştır. ...13 gün önce. Çanakkale'ye karşı er geç yeni bir harekatın yapılacağı, Osmanlı Devleti tarafından öngörüldüğünden, Çanakkale Boğazı'nın savunulması için hazırlıklar başlamıştı. Tabya ve istihkamlar tahkim edilmiş, yeni bataryalar ve toplarla kuvvetlendirilmişti. Bunun yanı sıra Boğaz'ın en etkili savunma vasıtası olan mayın hatları da her geçen gün artırılmış ve 1915 yılının Şubat ayına gelindiğinde 300'den fazla mayınla 10 sıra mayın hattı meydana getirilmişti. İstanbul halkı ise savaşın ağır şartlarıyla mücadele etmeye başlamış, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapalı olmasından dolayı İstanbul'un her çeşit ihtiyacının karşılanması zorlaştığı için kıtlık ve açlık başlamıştı. Halk düşman donanmasının İstanbul Boğazı'na gelmesinden endişe ediyordu. Her iki tarafta da hazırlıklar sürerken, Osmanlı ordusu tarafında kritik bir atama yapılmıştı. Tekirdağ, Yarçeşme Komutanlığı. Tekirdağ'dayken 3. Kolordu'dan ilk emrini 7 Şubat 1915 tarihinde Esat Paşa'dan almıştır. Çanakkale ve Gelibolu muharebe alanı onun hiç de yabancı olmadığı, daha önce Harekat Şubesi Müdürlüğü de yapmış olan genç bir yarbaydı. Bu genç yarbay 22 Şubat 1915 tarihli emir sonrası 19. Tümen'e bağlı 57. alayı alarak savaşın seyrini değiştiren komutan olacaktı. O Türk milletinin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. ...4 Mart 1915. Çanakkale Seddülbahir Kalesi. 4 Mart 1915 günü, Ocean ve Majestic gemilerinin ateş desteğinde, Morto koyuna çıkmaya başlayan düşman birlikleri, Seddülbahir tabyasının gösterdiği şiddetli direnişin sonucunda, güvenli bir mevkiye çekilmek zorunda kalır. Tüm şiddetiyle devam eden Türk direnişi karşısında, ilerlemenin mümkün olmadığını gören Binbaşı Balmer'ın, 200 kişilik takviye kuvvet isteklerine, tüm Amiral John de Robeck olumsuz yanıt verir. Akşam saatlerinde 27. Alay tarafından yapılan süngü hücumu sonrası İngiliz birlikleri püskürtülür. Bu çıkartmada savaş tarihinde eşine az rastlanır bir olay yaşanır. Gün boyu sürüp giden çarpışmalar sırasında Seddülbahir Kalesi'nde takımıyla birlikte kahramanca savaşan Bigalı Mehmet Çavuş, mekanizması bozulan tüfeğinin işe yaramadığını görünce istihkam küreğine sarılarak düşmana saldırmaya devam eder ve muharebe sırasında başından yaralanır. Memleketi Biga'da bulunduğu sırada, o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. Ben mangamla nöbetteydim. Düşman gemileri sahili şiddetle bombardıman ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. Bu arada gizlendiğimiz yerden çıkarak yere yattık ve düşmana ateşe başladık. Düşman da yere yatarak bize ateş ediyordu. Birbirimize çok yakındık. Bir ara benim tüfeğin mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeği attım. Bunu gören bir düşman neferi ayağa kalkarak bana ateş etmeye başladı. Hemen istihkam küreğini çekerek üzerine atladım. Kaç kişiye vurduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi Sıhhiye çadırında buldum. Mağlubiyetle sonuçlanan bu kara harekatının ardından,
Kahramanca mücadele eden bu iki tabur 25 Nisan 1915 tarihinde başlayacak olan Kara Harekatı öncesi düşmana karşı ilk sınavını başarıyla atlatmıştır. Birleşik Filo'nun günler süren yaptığı bombalamalar ve taarruzlardan sonra neredeyse hiçbir sonuç alınamamıştı. ...17 Mart 1915 Birleşik Filo toplantısı. Birleşik Filo üst düzey komutanları, Queen Elizabeth gemisinde acil toplanarak gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Birleşik Filo komutanı de Robeck, Kurmay Başkanı Keyes, Limni Üst Komutanı Weems, Fransız Filo Komutanı Gippet, Akdeniz Bağlaşık Kuvvetleri Komutanı Hamilton gibi üst düzey komutanlar bulunuyordu. Bir gün önce, Amiral Card'ın görevinden rahatsızlığını beyan ederek, Harekat Komutanlığı görevinden istifa etmiş, yerine Amiral de Robeck getirilmişti. Toplantıdan bir hafta önce mayınlardan temizlenmiş olan Boğaz'ın aşağı kesimlerinden bütün savaş gemilerinin kullanılarak Boğaz'ın zorlanması kararlaştırıldı. Yeni İtilaf Filo Komutanı Robeck, hazırladığım plan gereğince yarın akşam Marmara'da olacağım diyordu. Ancak savaşın kaderini saatler belki de dakikalar farkıyla Türkler belirleyeceklerdi. 10 gün önce 7 Mart 1915 7 Mart sabahı, savaşın seyrini değiştiren çok kritik bir keşif uçuşu yapılmıştır. Bu keşifi yapan, Ertuğrul isimli bir Türk keşif uçağıydı. Uçakta yer alan iki kişi, Yüzbaşı Cemal Bey ve yanında yer alan Montör Mehmet Bey çok önemli bir tespit yaparlar. Bir gün önce Nusrat Mayın gemisi tarafından döşenen mayınlar ortada yoktur. Birleşik Filo'ya bağlı İngiliz ve Fransız mayın arama gemileri, Boğaz'daki tüm mayınları temizlemiştir. Ertuğrul keşif uçağı hemen geri dönerek komutanlarına bilgi verir. Yüzbaşı Cemal Bey ve Montör Mehmet Bey'in yaptığı bu keşif, savaşın seyrini değiştiren kritik bir tespitti. 20 saat sonra 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece. Düşman donanmaları, Boğaz'ın sularında ilerlemek için hazırlık yaparken Cevat Paşa, Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey'e ve Nusret Mayın gemisinin komutanı İsmail Hakkı Bey'e dönerek şunları söyler. Size çok önemli bir görev veriyorum. Vatanın selameti bu görevin başarı ile yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam Nusrat'la son 26 mayını şu gördüğün karanlık limanda kıyıya paralel olarak dökeceksin. Kendinizi göstermemeye çaba harcayın. Allah yardımcınız olsun. Yüzbaşı Hakkı Bey, birkaç gün önce geçirdiği kalp krizine aldırmadan görevi kabul etmişti. Vatanı savunmanın yükü omuzlarında olan Yüzbaşı Hakkı, gemide hummalı bir çalışma başlatır. Son 26 mayın, dikkatlice hazırlanıyor ve kaderin sularına bırakılmayı bekliyordu. Zifiri karanlıkta ve sisli havada sessizce ilerleyerek, geminin bacasından duman çıkmasını önlemek amacıyla, çarklar düşük devirde döndürülüyordu. Adeta nefesler tutulmuş, kıyıya yakın olan mayın tarlalarının içinden heyecan dorukta geçiliyordu. Her an düşman tarafından fark edilme tehlikesi içinde olan mürettebat, en ufak bir hata yapmaktan kaçınıyordu. Tam 9 mayın hattını geçip karanlık limana geldiklerinde, geminin belli bir seviyede dönen çarkları da durdurulur. 26 mayın işaret edilen karanlık limana, kıyıya paralel olarak başarıyla döşenmiştir. Nusret Mayın gemisi düşman gemilerine yakalanmadan görevini başarıyla tamamlamış. Ama gemi komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, bu görevin ağır yükü nedeniyle şiddetli bir kalp krizi geçirmiştir. Onun ve mürettebatının cesareti, tarihe adını altın harflerle yazdıracaktı.
18 Mart 1915 Birleşik Filo Bozgunu. Amiral de Robeck komutasındaki donanma, ikisi İngiliz ve biri Fransız olmak üzere 3 deniz tümeninden meydana geliyordu. Birleşik Filo Harekat Planı ilk gün Boğaz kıyısındaki tabyaların susturulması ve mayın hatlarının açılması suretiyle Marmara Denizi'ne geçmek şeklindeydi. 18 Mart günü İtilaf Devletleri içinde Queen Elizabeth gibi en son model gemilerin de bulunduğu 18 zırhlısıyla Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Bu gemilerin toplamda büyük çapta 316 topu vardı. Türk tarafında ise kullanabilecekleri top sayısı sadece 73'tü. Fransız Amiral Goupet, Türk siperlerine dürbünle bakarak 2000'e yakın top bataryası görür. Ama amiralin bilmediği bir şey vardı. Türk askeri zekası, soba borularından ve eski at arabalarından sahte toplar tuzaklamış, Birleşik Filo Donanması'nın gücünü kırmak ve düşmanı yanıltmak amacıyla boruların içinden dumanlar çıkartılarak o bölgede asker varmış stratejisi uygulanmıştı. Harekat sabah 8'i çeyrek geçe Queen Elizabeth'in direğinde görülen ileriye hareket işaretiyle başladı. 1. Filo'nun ilk bombardımanı saat 11.25'te başladı. Queen Elizabeth, ağır toplarıyla uzak mesafeden önce Çimenli'ye, sonra Çanakkale şehrine daha sonra da Hamidiye tabyasına ateş etmeye başladı. Agamemnon, Lord Nelson ve Prens George gemileri Rumeli yakasındaki Hamidiye, Mecidiye, Yıldız, Dardanos ve Namazgah tabyalarına ateş açıyorlardı. Osmanlı ordusuna yönelik yapılan bu bombardıman sonucu, tabyaların çoğu tahrip olmuştu. Bu durum karşısında, Boğaz'ı geçeceğine dair umutlanan ve geçme zamanının geldiğini düşünen Amiral Robeck, saat 12'de Amiral Goupet'e Fransız savaş gemilerini öne geçirmesini emretti. Türk topçularını menziline giren Fransız gemileriyle Türk topçusu arasında korkunç bir düello başladı. Türk toplarının bir kısmı, kama ve namlularının ısınma ve şişmelerinden, yarısına yakını ise düşman topçusunun isabetiyle kullanılamaz durumdaydı. Bu esnada Fransız Gulva ile İngiliz Egeman'ın zırhlıları yara aldılar. Türk tabyalarının imha edildiğini düşünen Amiral Robeck, öğlen saati 2'de 1 ve 3. filoları geri çekip, en geride ihtiyatta bulunan 2. filoyu öne sürmeye karar verdi. Ve Fransız gemileri de geriye doğru manevraya başladı. Bu çekilme esnasında, Suffren'i takip eden Bovet müthiş bir patlama ile sarsıldı. Devasa gemi 2 dakika içinde 639 mürettebatıyla Boğaz'ın karanlık sularına gömüldü. Nusret Mayın gemisinin karanlık limana kıyıya paralel olarak döktüğü mayınlar işe yaramıştı. Ön hatta doğru ilerleyen 2. filodaki gemiler, 10.000 metrelik atış menziline girmişlerdi. Türk topçusu ile bu filo arasındaki topçu düellosu, öğlen saat 4'e kadar devam etti. Saat 4'ü 10 geçe mayına çarpan Inflexible ile torpillenen Irresistible zırhlıları ağır hasara uğramışlardı. Inflexible gemisi muharebe sahasını terk ederek Bozcaada'da karaya oturtuldu. Rumeli Mecliyesi'ni çok şiddetli ateş altına alan Birleşik Filo, istihkamın içine isabet eden mermi sonrası cephaneliği uçurmuş, 14 şehit verilmiş, 24 kişi de ağır yaralanmıştır. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun, kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Onbaşı, yanındaki arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla 215 kiloluk mermi yüklemiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir. Seyit Onbaşı'nın 3. atışında Oş'un zırhlısını dümen donanımından vurarak geminin kontrolden çıkmasına neden oldu. Dümen kontrolünü tamamen yitiren İngiliz zırhlısı, birkaç dakika sonra Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlara çarpmıştı. Kaderlerine terk edilen Irresistible ve Oş'un zırhlıları, daha sonra Türk topçuları tarafından batırıldı. Dünyanın en güçlü donanması ve yenilmez olarak görülen İngiliz ve Fransız gemileri,
Türk topçularının direnişi ve Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlara çaresiz kalmıştı. İngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill ise Deniz Savaşı'nı şu sözlerle özetliyordu. Bugün dünya denizlerinde görev yapmakta olan 5000'e aşkın savaş gemisinden hiçbiri, Nusret ve onun döktüğü mayınlar kadar savaşın gidişine ve düşmanın geleceğine etkili olarak bir başarı göstermemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadelesi, dünya tarihine altın harflerle kazanacak bir destanın başlangıcı olacaktı. İngiltere. ...18 Mart, Deniz Savaşı'nın İtilaf devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanması, Avrupa'da derin endişeye yol açmıştır. Donanmanın Çanakkale Boğazı'nı geçmek için yapacağı ikinci bir denemenin Kara Ordusu tarafından desteklenmesi yönünde karar verilmişti. İngiliz Başbakanı, Savaş Komitesi, Deniz Bakanlığı, savaşa devam düşüncesindeydiler. Çanakkale Boğazı'ndaki deniz yenilgisi altında kalmak istemeyen ve bu yenilginin olumsuz etkisini her ne pahasına olursa olsun silmek isteyen İtilaf devletleri, bu kez de İstanbul'u almak için amfibi bir harekatla çıkarma yapmaya karar verdiler. İstanbul. Türk tarafında ise aylardan beri İstanbul'da kuşku içinde yaşayan Çanakkale Deniz Zaferi büyük coşku uyandırmıştı. 18 Mart akşamı İstanbul ve zafer haberinin ulaştığı bütün Türk şehirlerinde, kasabalarında ve köylerinde evler bayraklarla süslenmiş, aydınlatılmış ve şenlikler yapılmıştı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünyada bulunan diğer Müslüman ülkelerde de etkisi görülmüştü. Sömürge olan Müslüman ve hatta Müslüman olmayan halklar, emperyalizme karşı bu üstün direnişi ve emperyal güçlerin mağlubiyetini kendi kurtuluşları için önemli bir örnek kabul ettiler. Türk ordusunda kazanılan bu zafer sonrası moraller yükselmiş ve 5. Ordu kurularak başına Alman komutan Liman von Sanders getirilmiştir. 24 Nisan 1915. Limni Adası, Yunanistan. İngiliz General Hamilton 10 Nisan'da Mondros'a gelerek, çıkartma harekatını her yönünü detaylarıyla incelemiş ve planını hazırlamıştı. Bu plana göre, 2 ana bölgeye çıkarma yapılacaktı. Bunlardan birisi Yarımada'nın güneyindeki Seddülbahir bölgesi ve diğeri de Arıburnu'ydu. Arıburnu ve Seddülbahir çıkarmalarını örtmek için, Kumkale ve Bolayır bölgesinde gösteri harekatı düzenlenip, Türk tarafının gücünü bu tarafa çekmeyi planlamışlardı. Denizden boğazı geçemeyip amaçlarına ulaşamayan İngiliz ve Fransızlar, sayıları 70.000'i bulan sömürge ve dominyon güçleriyle çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı. Çanakkale Savaşı'nda İtilaf devletleri orduları, İngiliz ve Fransız birliklerinin dışında Hintli, İskoç, Kanadalı, İrlandalı, Yeni Zelandalı, Avustralyalı Anzaklar ve Fransız sömürgelerinden gelen Senegal askerlerinden oluşturulmuştu. Gelibolu Yarımadası, tarihin en büyük direnişlerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. ...25 Nisan 1915. Çıkarma günü saat 03. Gelibolu'ya çıkarma yapmak amacıyla gece yarısına doğru yola çıkarılmış olan İtilaf birlikleri, saat gece 3'te ay batıp, ortalık zifiri karanlığa gömüldükten yarım saat sonra çıkarmaya başlama emri verildi. Harekat büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde icra edilmeye başladı. Türk tarafında 5. Ordu'nun dağılımı şöyleydi. 9. Tümen'e bağlı 25, 26 ve 27. alayların ve 19. İhtiyat Tümen'in sorumluluk alanları önceden kararlaştırılmıştı. General Hamilton 25 Nisan 1915 günü, 2 İngiliz ve 1 Fransız tümeni ile bir Hint tugayını Seddülbahir bölgesine, 2 tümenden oluşan Anzak kolordusunu da 2. derecede tuttuğu Karatepe bölgesine çıkarmayı planlamıştır. Türk mevzilerini sürekli vuran koruyucu ateş altında, Anzak kolordusunun 1. tugayından 1500 kişilik ilk hücum dalgası, Arıburnu kesiminden karaya iner.
kıyı gözetlemesi yapan bir Türk takımının direnişine karşın, karaya çıkan Anzak birlikleri belirli bir noktaya kadar ilerler. Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu ordu komutanına bildirir. Ancak bir yanıt alamaz. Durumun çok kritik olduğunu fark eden Yarbay Mustafa Kemal, ordudan emir gelmemiş olmasına karşın girişimi ele alıp tüm sorumluluğu üstlenerek, 57. alayı bir batarya ile Koca Çimentepe yönünde harekete geçirir. Yarbay Mustafa Kemal Conk Bayırı'na çıktığında, Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini görür. Cephanelerinin bittiğini söyleyen askerlere dönerek şunları söyler. Düşmandan kaçılmaz. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak ve yere yat. Çekilen Türk askerleri mevzi alınca, karşı tarafta mevzi alıp duraklar. Böylece, 57. Alay Öncü Bölüğü'nün Conk Bayırı'na yerleşmesi için gereken süre kazanılmış olur. Daha sonra, Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle, 27. Alay'dan geri kalan birlikleri de emrini alan Tümen Komutanı Mustafa Kemal, karşı saldırıya geçmek üzere 57. Alay'a şu emri verir. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir. Bu emri savaşın gidişatını, dolayısıyla tarihin akışını değiştirmiştir. 27. Alay'ın birlikleri ve 57. Alay'ın yaptığı karşı saldırı ve süngü hücumları sonucu Anzaklar, çok sayıda kayıp vermiş ve sahile çekilmişlerdir. 25 Nisan 1915 günü, birçok kahramanlık hikayeleri ve dramatik anlar yaşanmıştır. Bunlardan birini Avustralyalı Üsteğmen Casey şöyle anlatıyor. Conk Bayırı'nda Türkler ve Birleşik Kuvvetler arasında korkunç siper savaşları oldu. Siperler arasında 8-10 metre mesafe vardı. İki siper arasında, açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşısı avazı çıktığı kadar bağırıyor ve "Kurtarın beni" diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden kimse çıkıp yardım edemiyordu. Çünkü en küçük kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir şey oldu. Türk siperlerinden beyaz bir bayrak sallandı. Arkadan aslan yapılı bir Türk askeri siperden çıktı. Hepimiz donup kalmıştık. Kimse nefes almıyor ve ona bakıyorduk. Siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu. Asker yaralı İngiliz subayını okşar gibi yerden kucakladı. Kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp kendi siperine döndü. Teşekkür bile edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti, güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu. Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri, Mehmetçiğe derin sevgi ve saygılarımla. Üsteğmen Casey. 25 Nisan 1915 Wilhelmshaven, Almanya. Alman deniz üssü. Otto Hersing'in komuta ettiği Alman U-21 denizaltısı, müttefiklerin Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı 25 Nisan 1915 günü Wilhelmshaven'dan ayrıldı. Hersing, yakıt bulma sorunu da yaşadığı yolculuğun ardından, Avusturya'nın deniz üssü Kataro'ya ulaştı. Akdeniz'de Alman denizaltısı görüldü mesajları, İtilaf devletlerinin donanmalarının alarma geçmesine yol açmıştı. Müttefik Avusturya'nın deniz üssü Kataro'da, ikmalini tamamladıktan sonra yola koyulan Hersing, 24 Mayıs'ta Limni ve Gökçeada çevresinde olacaktı. 25 Mayıs 1915 Bir ay sonra. Alman komutan Otto Hersing komutasındaki U-21 denizaltısı ve mürettebatı, 25 Mayıs günü İngiliz savaş gemisini gördü ama gönderilen torpido, savaş gemisinin geri manevrası nedeniyle ıskaladı. Hersing, gemilerin torpidonun hedefe giderken su yüzüne çıkan hava kabarcıklarını fark ederek, kaçınma manevrası yapma şansı bulması nedeniyle
gündüz saldırısından vazgeçti. Akşam karanlığında saldırmak üzere Kabatepe'ye doğru yöneldi. Sabaha karşı saat 05:30 sıralarında Birleşik Donanma gemileri, U-21 Alman denizaltısının o çevrede dolaştığını fark etti. Saat 11:25 sıralarında Hersing, Triumph savaş gemisini 300 metreden hedef alıp baş torpidosunu ateşlemeyi başarmıştı. İngiliz zırhlısı tam 9 dakika içinde Çanakkale Denizi'nde tarihe gömülecekti. İki gün sonra, 27 Mayıs 1915 sabahı, saat 06:30'da İlyasburnu'na gelerek Majestic zırhlısını batırmıştı. 15.000 tonluk koca zırhlı etrafındaki birçok destroyerin korumasına rağmen, Hersing'in attığı torpille tam 4,5 dakikada batmıştı. U-21 denizaltısının bu iki büyük zırhlıyı batırması ve yarattığı etki, Türk tarafına rahat bir nefes aldıracaktı. Siperlerde şartlar her iki taraf için de her geçen gün daha da zorlaşıyor. Askerler üzerinde derin psikolojik etkiler de yaratıyordu. Sürekli ölüm ve yaralanma riski altında olmak, askerlerde travma ve stres bozukluklarına yol açmıştı. Bunu bir Türk Mehmetçiği olan Onbaşı Hasan yazdığı mektupta anılarını şöyle anlatmıştı. Baba, Hasan 3 gün önceki muharebede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydım. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, 2 kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kardeşimi kendi elimle gömdüm. Toprağa girerken yüzü gülümsüyordu. Onu senin hediye ettiğin hançerle defnettim. Kınını da taş yerine başucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık. Keşke bir görseydin. Düşman kara bulut gibi geliyordu. Biz sadece 2 bölükten ibarettik. Yıldırım gibi hücum ediyorduk. En önde, çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, başı açık ve yalın ayaklarıyla Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Ellerinizden öpüyorum. Duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum. Oğlunuz, Onbaşı Hüseyin. Savaşın ortasında bile, ailelerine ve sevdiklerine duydukları sevgi ve bağlılık, onları ayakta tutan şeylerden biri olmuştu. Bir Anzak askeri olan John Taylor duygularını ve içinde bulunduğu durumu, ailesine yazdığı mektupta şöyle anlatıyordu. Bir zamanlar mutlu olduğum, sevgili ailem. Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Aslında ben artık kimseyle konuşmak, kimsenin de yüzünü görmek istediğimden emin değilim. Siz benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Burası gerçekten de güzel bir yer. Üzerleri toz toprakla örtülmeden önce zeytin ağaçlarının bolluğu, savaşa aldırmadan her yanda pıtır pıtır açan kırmızı gelinciklerin neşesi, akşamları yarımadayı kızıla boyayarak batan güneşin insanın içini acıtan güzelliği ve bir de Gelibolu bülbülleri. Ben artık sadece bir Anzak askeriyim. Ne sevdiğim şarkılar, ne de sevdiğim insanlar. Ben artık bir sayıyım, yaşayan bir sayı. Ölürsem, o zaman da bir sayı olarak kalacağım. Vatan uğruna kahramanca ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatan uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya. Kahramanlık zorla olmaz. Vatana gelince, burası Türklerin vatanı ve bu savaş bizim savaşımız değil. Türkler vatanlarını savunmak için bize karşı çok ağır şartlar altında direniyorlar ve asıl kahramanca ölen onlar. Geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlı iken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor.
Onlar da gencecik hayallerini bırakıp ölüyorlar. Bana sigara ikram eden 2 Türk'e ben de konserve et verdim. Ama kabul etmediler. Bana sigara ikram eden Türklerden biri, İngiliz misin diye şaşırarak sordu. Hayır deyince, elini uzatarak ben Türk'üm dedi. Bana uzatılan eli tuttum. Orada, Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede, el sıkıştık. Düşmanım o anda artık arkadaşım olmuştu. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım, günahlarımı affet. Hepinizi çok seviyorum. Ebediyen sizin olarak kalacak oğlunuz. Alice John Taylor. Gelibolu 1915. ...8 Ağustos 1915. Dört aya yakın süredir devam eden kara harekatı, İngiliz birliklerinin beklediği sonuçları getirmemişti. Destek kuvvetlerinin bölgeye gönderilmesi sürüyor ve Türk tarafına beklenmedik bir çıkarma harekatı planlanıyordu. Psikolojik harbin farkında olan Türk tarafı, keşif uçaklarıyla düşman cephelerine bildiriler atıyordu. Bildirilerde özellikle Hindistan'dan gelen Müslüman kökenli askerler ve Anzaklar hedef alınmıştı. Genelde tema İngilizlerin kendi çıkarları uğruna Müslüman askerleri yine Müslümanlara karşı savaştırma tezi işleniyordu. Anzaklar için ise 10 binlerce kilometre öteden bir başkasının çıkarları uğruna niçin bu topraklarda savaşmaya geldikleri, İngilizlerin onları boşu boşuna ölüme gönderdiği tezi işleniyordu. Türk tarafının yürüttüğü bu iki propaganda kampanyası, düşman askerlerinde derin bir etki yaratmıştı. Ordu karargahı saat 21:45. 8 Ağustos akşamına gelindiğinde, ordu komutanı olan Sanders, Anafartalar Grup Komutanlığına Mustafa Kemal Atatürk'ü atamıştı. Bu andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk yeni karargahı olan Çamlı Tekke karargahına doğru harekete geçti. 9 Ağustos şafaktan önce. İngiliz birlikleri şafaktan önce, Conkbayırı Besimtepe, Kocaçimentepe hattı üzerinde şiddetli bir taarruz başlattı. Besimtepe bölgesinde etkili olan bu taarruz ile birlikte, tepe Hint Tugayı'na bağlı Nepalli Gurka Birliği'nin eline geçmiştir. Bu noktada Abdurrahman Bayırı bölgesinde bulunan Türk Topçu Bataryası etkili ateş ile birlikte Gurkalara ağır zayiat verdirmiş. Hemen ardından piyadelerin karşı taarruzu ile birlikte tepe, Gurka Birliği'nden temizlenmiştir. Albay Mustafa Kemal gece vakti Conk Bayırı'na geldiğinde, durumun ciddiyetini kavramış, düşmanın bir an önce Conk Bayırı'ndan atılması gerektiğine karar vermişti. 10 Ağustos 1915. Gece saat 04:15. Mustafa Kemal, komutasındaki 23. alayı Conk Bayırı'na, yeni gelmiş olan 28. alayı da Şahin Sırtı'na doğru taarruz düzenine geçirerek hazırlamıştı. Albay Mustafa Kemal, son bir kez hücuma kalkacak olan askerlerin önünden geçerek onlara hitap eder. Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphem yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz benim kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Önde hücum saflarında bekleyen subaylar ve her an atılmaya hazır olan erlere beklenen işaret gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın kırbaç sesiyle birlikte Conk Bayırı bölgesi adeta cehenneme dönmüş. Tepelerden dalga dalga gelen Türk taarruzu karşısında İngiliz birlikleri çok ağır zayiatlar vermiştir. 6 Ağustos 1915 günü General Hamilton önderliğinde başlayan Conk Bayırı muharebeleri, 10 Ağustos 1915 günü Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal tarafından başlatılan genel taarruz ile birlikte son bulmuştur. Çanakkale'yi geçmeye dair ümitleri kalmayan İngilizler, 8 Aralık 1915'ten 9 Ocak 1916'ya kadar bölgeyi tahliye eder.
Bu büyük muharebede Albay Mustafa Kemal bizzat ön saflarda bulunup muharebeyi komuta etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 25 Nisan ve 10 Ağustos 1915 tarihlerinde verdiği emirlerle, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir figür haline geldi. Çanakkale'de kazanılan zaferler, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmiş, yeni bir ulusun doğuşuna zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'deki bu başarısı ile Türk milletinin gönlünde ebedi bir yer edinmiştir. Çanakkale Savaşı'nda yaşanan insani dramlar, savaşın acımasız yüzünü ve insan ruhunun dayanıklılığını gözler önüne seren pek çok hikaye barındırır. Siperlerde geçen zor günlerde, yaralı arkadaşlarının yanında duran askerler, düşman askerlerine gösterilen merhamet ve cephelerden gelen yürek burkan mektuplar, savaşın insanlık boyutunu unutulmaz kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, savaşın gerçek kazananı, barışı ve insanlığı savunanlardır. Bu duygusal anılar, savaşın acımasız yüzüne rağmen, insanların kalplerinde bir umut ışığı olarak kalacaktır. Bu topraklarda savaşan tüm milletlerin kahraman askerlerini saygıyla anıyoruz. ...110 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda yazılan kahramanlık destanı, bugün halen hafızalarımızda taptaze. Çanakkale Savaşı, sadece geçmişi anmak için değil, aynı zamanda barış ve dostluğun değerlerini geleceğe taşıma sorumluluğumuzu da hatırlatıyor. Türk, Anzak, İngiliz ve daha birçok milletin askerleri, burada yan yana yatmakta ve barış içinde uyumaktadır. Her biri, korkusuzca görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda insanlığın en derin değerlerini de yaşattılar. Birbirlerine yardım eden, yaralarını saran ve acılarını paylaşan bu kahramanlar, savaşın en karanlık anlarında bile insaniyetin ışığını yaydılar. Çanakkale'nin sisli sabahlarında, ateşler arasında yankılanan yardım çığlıkları, silah seslerinden daha çok kalplerimizde bir yankı olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak tarihimizdeki yerini korumakta ve her yıl büyük bir gurur ve minnetle anılmaktadır. Şanlı tarihimizin en büyük destanı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.